Tam 4500 yıldır Mısır'ın kumları üzerinde sessizce duran Giza'nın Büyük Piramidi, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Napolyon'dan günümüz turistlerine kadar milyonlarca insan o taşlara dokundu. O daracık koridorlardan geçti. Hepimiz gördüğümüz şeyin tamamlanmış, eksiksiz bir resim olduğunu sandık. Kral odası, kraliçe odası, büyük galeri, bildiğimiz harita sadece buydu. Peki ya size yüzyıllardır gözümüzün önünde duran bu devasa yapının içinde hiç kimsenin, tek bir mezar hırsızının ya da arkeoloğun bile ayak basmadığı kocaman bir hayalet oda olduğunu söylesem? Hayır, bu bir komplo teorisi değil. Bu 21. yüzyıl fiziğinin milattan önce 2500 yılındaki mühendislikle buluştuğu o büyülü anın hikayesi. 2017 yılında bilim dünyası prestijli Nature dergisinde yayınlanan bir makaleyle adeta sarsıldı. Scan Pyramids adını taşıyan bir ekip, piramidin taşlarına tek bir çekiç dahi vurmadan sadece uzaydan gelen görünmez parçacıkları kullanarak piramidin tam kalbinde 30 metre uzunluğunda devasa bir boşluk tespit etti. Buna büyük boşluk, yani The Big Void adını verdiler. Bu keşif, Mısır bilimiyle ilgili bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden oldu. Peki, orası neydi? Yüzyıllardır mühürlü kalmış bu gizemli boşluğun sırrı ne olabilirdi? Geleneksel Mısır bilimcilere göre piramitler, firavunların mezarlarıdır ve mimarileri tamamen iki temel üzerine kuruludur: ritüel ve güvenlik. Bugüne kadar keşfedilen odalar, labirenti andıran karmaşık koridorlarla birbirine bağlanır. Elbette piramitlerin içinde küçük boşluklar hep vardı. Örneğin kral odasının üzerindeki rahatlatma odaları gibi binlerce tonluk taş blokların ağırlığını dağıtmak için inşa edilmiş küçük alçak tavanlı boşluklar zaten biliniyordu. Çoğu arkeolog piramidin içinin artık tamamen keşfedildiğini, geriye kalanların ise sadece küçük havalandırma kanalları gibi önemsiz detaylar olduğunu savunuyordu. Gizli oda fikri sadece Indiana Jones filmlerine ait bir fantezi olarak görülüyor ve ciddiye alınmıyordu. Onlara göre piramit sırlarını çoktan teslim etmişti. Ancak fizik, arkeolojinin yok dediği şeye kesin bir dille var dedi. Japonya ve Fransa'dan gelen bilim insanları, müon tomografisi adını verdikleri devrim niteliğinde bir teknoloji kullandılar. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Müonlar atmosferimize çarpan kozmik ışınların oluşturduğu, her saniye vücudumuzdan binlercesi geçen, hatta kayaları bile delip geçebilen atom altı parçacıklardır. Ekip, piramidin içine ve çevresine son derece hassas dedektörler yerleştirdi. Mantık aslında çok basitti. Taş, müonları emerken boşluk ise serbestçe geçmelerine izin verir. Eğer piramidin o kısmı tamamen dolu olsaydı, dedektörlere ulaşan müon sayısının belirli bir seviyede olması gerekirdi. Ama büyük galerinin hemen üzerindeki bölgeden beklenenden çok daha fazla müon geçtiği tespit edildi. Bu orada taş olmadığını, devasa bir hava boşluğu olduğunu matematiksel olarak kanıtlıyordu. Bu sıradan bir çatlak veya küçük, önemsiz bir oda değildi. Tespit edilen boşluk en az 30 metre uzunluğunda ve yaklaşık 8 metre yüksekliğindeydi. Bu boyutlar onu neredeyse piramidin en görkemli bölümlerinden biri olan Büyük Galeri ile aynı ölçüye getiriyordu. Ve işin en tüyler ürpertici kısmı da şuydu: bu devasa alana giden bilinen hiçbir kapı, hiçbir tünel veya hiçbir geçit yoktu. Yapıldığı günden beri, yani tam 4500 yıldır tamamen mühürlüydü. Antik Mısırlılar orayı inşa etmiş ve sonra da sonsuza dek kapatmışlardı. Bu keşif, piramidin bilinen haritasını yırtıp atmak gibiydi. Şimdi asıl soruya, o büyük aydınlanma anına gelelim. Bu devasa, mühürlü boşluk ne işe yarıyor olabilir? Popüler kültür ve komplo teorisyenleri hemen devreye girdi. Kimileri uzaylı teknolojisiyle çalışan bir güç kaynağı, kimileri ise Atlantis'in kayıp bilgilerinin saklandığı kütüphane dedi. Ancak Fransız mimar Jean-Pierre Houdin'in uzun yıllardır savunduğu teori, olaya çok daha sarsıcı ama bir o kadar da gerçekçi bir bakış açısı getirdi. Houdin'e göre bu boşluk bir mezar odası ya da hazine dairesi değildi. Burası piramidin inşasında kullanılan iç rampa sisteminin hayati bir parçasıydı. Piramidin dışarıdan devasa bir rampa ile yapıldığı teorisi fiziksel olarak neredeyse imkansızdı. Çünkü böyle bir rampanın kendisinin piramitten daha büyük olması gerekirdi. Houdin ise Mısırlıların çok daha zekice bir yöntem kullandığını iddia etti.
Ona göre piramidin içinden duvarlara paralel bir şekilde dönerek yükselen bir tünel sistemi vardı ve taşlar bu gizli iç rampadan yukarı taşınıyordu. İşte o büyük boşluk, bu sistemdeki en ağır parçaları, yani kral odasının tavanını oluşturan devasa granit blokları yukarı çekmek için kullanılan bir karşı ağırlık mekanizmasının çalıştığı alandı. Basitçe söylemek gerekirse, orası bir mezar değil, piramidi yapan makinenin adeta motor dairesiydi. İnşaat bittiğinde ise bu dahice sistemin içi kapatıldı ve makine sonsuza kadar piramidin içinde kendi yarattığı anıtın kalbinde hapsedildi. Tabii ki başka teoriler de var. Alternatif bir bilimsel görüş, bu boşluğun bir rezonans odası olabileceğini savunuyor. Kral odasındaki granit lahitin belirli ses frekanslarında güçlü bir şekilde titrediği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Eğer piramit sadece bir mezar değil, aynı zamanda bir tür enerji makinesi veya spiritüel bir inisiyasyon tapınağı ise bu devasa boşluk, üretilen ses dalgalarını yükseltmek için tasarlanmış dev bir akustik amfi görevi görüyor olabilir. Bu teoriye göre piramit, belirli frekanslar aracılığıyla insan bilincini etkilemek için tasarlanmış dev bir araçtı. Cevap ne olursa olsun, Scam Pyramids projesinin bu inanılmaz keşfi bize çok önemli bir şey öğretti. Geçmişi bildiğimizi sanıyoruz ama aslında sadece yüzeyini tırmalıyoruz. O devasa boşluk, antik Mısırlıların sadece taş üstüne taş koyan ilkel bir toplum olmadığını, bugün bile tam olarak çözemediğimiz bir fizik, matematik ve mühendislik dehasına sahip olduklarını kanıtlıyor. Mısırlılar o boşluğu oraya bir hata sonucu koymadılar. Çok özel bir amaç için koydular ve o amaç belki de piramitlerdeki en büyük hazine altın ya da mücevherler değildir. Belki de en büyük hazine 4500 yıl boyunca saklanabilen bu paha biçilmez bilginin kendisidir. Büyük piramit hala canlı, hala bizimle konuşuyor ve biz onca yüzyıldan sonra onu dinlemeyi daha yeni öğreniyoruz. Bu tarz gizemli ve düşündürücü konular ilginizi çekiyorsa daha fazlası için kanalımı inceleyebilir ve abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.